Hacker dediğin adam bir insanı izleyebilir, takip edebilir, sistemlerine erişebilir. O sistemleri uzaktan kontrol ederek senin kameranı açabilir, mikrofonu açabilir, seni dinleyebilir veyahut sürekli olarak takip edebilir. Hiç girilemez diyeceğimiz kurumlara veya buraya girmek gerçekten de çok zor dediğimiz yerlere giriyorlar ve çok özel verileri sızdırabiliyorlar. Bunların arasında FBI de var, bunların arasında CIA de var. Baktığınız zaman istihbarat örgütlerinin yanı sıra devletlerin çok özel kritik verilerine kadar da ulaşabiliyorlar. Sadece 35-40 tane beğeninize bakarak sizin hakkınızda bilgi toplayabiliyor. Beğene bastığınız postları alıp inceliyorlar, analiz ediyorlar. Öyle bir algoritma geliştirmişler ki derinizin rengini tespit edebiliyorlar. 70 beğeni ve üzeri alırsam seni arkadaşlarından daha iyi tanırım diyor. 100 beğeni ve fazlasını verirsen seni diyor karından daha iyi tanırım. Gerçekten çok büyük paralar dönüyor. Hatta 1 milyon doları geçtim yani. 3-5 milyon dolar isteyen, hatta 10 milyon dolar istenen yerler var. Yani buzdolabınızla konuşacaksınız. Makinelerle iletişim kuracaksınız. Onlarla konuşacaksınız. Gri şapkalı hackerlar da vardır. İşte adam akşam saat 8'e kadar kurumda gayet efendi, düzgün bir şekilde çalışır. Akşam saat 8'den sonra eve gidince sağ solu patlatabilir. Böyle tipler de var. Ya diyor geçen gün işte çocuğa bir tane araba alacaktık. Bebek arabası bakıyorduk. Sonra bir baktık telefonda bebek arabası reklamları karşıma çıkmaya başladı. Daha aramadım bile falan. Artık sizin bebek arabası istediğiniz ihtiyacını bunu algılayabiliyorlar. Tespit edebiliyorlar, tahmin edebiliyorlar ve ona göre de sizin karşınıza kişiselleştirilmiş reklam sunabiliyorlar. Adam 400 tane kuruma saldırmış, her birinden $1000 para almış. Şimdi 400 çarpı $1000 dediği zaman devasa bir rakam ortaya çıkıyor ve bunu 6 ay içerisinde yapmış. %100 güvenlik yoktur diyoruz. Hamza abi seni tanıyalım. 43 yaşındayım. İsmim Hamza Şamlıoğlu. Erzurumluyum. Yaklaşık olarak bir 20 yıla yakın bir süredir de bilgisayar dünyasının içerisindeyim. Şu an işte siber güvenlikle uğraşıyorum. 20 yaşıma kadar elektrik teknisyenliği, sonra sıkıldım 30'umda bilgisayar dünyasına atıldım. 30'uma kadar bilgisayar ve IT bilişim dünyasındaydım. 30'umda da sıkıldım. Siber güvenlik sektörüne geçmeyi düşündüm. Bir ara bir dijital pazarlama dünyasındaydım. İşte 40'ından sonra da siber güvenlikçi olduk diyebilirim çok rahatlıkla. Hacklenmek nedir? Güzel. Hacklenmek nedir? Yani aslında hacklenme kavramı şurada ortaya çıkıyor. Hack dediğimiz şey bir sistemdeki zafiyetlerin, problemlerin ortaya çıkartılması. Hacklenmekse kötü niyetli birisinin bu sistemdeki zafiyeti kullanarak senin sistemini ele geçirmesi, zarar vermesi veya benzeri işlemler diyebiliriz rahatlıkla. Beyaz şapkalı hacker kimlere denir? Güzel. Önce hacker'dan başlayalım o zaman. Hacker dediğimiz adam teknik bilgi ve beceri sahibi. Olaylara bizlerden daha farklı bakabilen, o farklı bakış açıları sayesinde sistemlerin, yazılımların veya donanımların zaaflarını bulabilen yetenekteki kişilerdir. Hacker dediğimiz adamlar bunlar. Aslında hack dediğimiz şey ise zaten hacker'ın yaptığı işlevdir, yaptığı iştir diyebiliriz çok rahatlıkla. Bu adamlar da kendi içlerinde birkaç parçaya bölünebiliyorlar. Bu işin bir meslek olarak yapıp bir kurumda çalışan veya bir kuruma hizmet verenler olduğu gibi bu işi illegal dünyada kullanıp para elde etme, şantaj veya suç işleme gibi alanlarda kullananları da var. Bu noktada biz iyi tarafta olanlara, yani legal çalışanlara beyaz şapkalı hacker diyoruz. Kötü tarafta olanlara ise siyah şapkalı hacker olarak tanımlıyoruz. Tabii bunların ara renkleri de var. Mesela gri şapkalı hackerlar da vardır. İşte adam akşam saat 8'e kadar kurumda gayet efendi, düzgün bir şekilde çalışır. Akşam saat 8'den sonra eve gidince sağ solu patlatabilir. Böyle tipler de var. Bugün reklam sistemi bizim konuşmamıza göre mi şekilleniyor? Aslında reklam dünyası da evet bir nevi bizim hareketlerimize göre şekilleniyor. Ama bizim konuşmamızı dinleyen insan yok. Bunu çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çünkü dijital dünyada o kadar çok iz bırakıyoruz ve o kadar çok veri üretiyoruz ki üretmiş olduğumuz bu veriyi doğal olarak markalarda kendi yönlerine pozitif olarak kullanmaya başlıyorlar. Şöyle bir örnek verebilirim. İşte iki arkadaş konuşuyor. Diyor ki ya diyor geçen gün işte çocuğa bir tane araba alacaktık. Bebek arabası bakıyorduk, düşünüyorduk falan. Konuştuk sonra bir baktık telefonda bebek arabası reklamları karşıma çıkmaya başladı. Daha aramadım bile falan. Dijital dünya öyle bir hale geldi ki artık sizin bebek arabası istediğiniz ihtiyacını bunu algılayabiliyorlar, tespit edebiliyorlar, tahmin edebiliyorlar ve ona göre de
sizin karşınıza kişiselleştirilmiş reklam sunabiliyorlar ki Cambridge Analytica skandalını belki hatırlarsınız, Amerika'da yaşanan skandalda. Orada Cambridge Analytica'nın makalelerinde şunu gördük. Halka açık, sizler de girip okuyabilirsiniz. Sadece 35-40 tane beğeninize bakarak sizin hakkınızda bilgi toplayabiliyor. 60 tane beğeninizi alırsa, ki bu beğenden kastım da şu: Facebook'ta, Twitter'da önünüze düşen postlar var ya, o postlarda ne yapıyorsunuz? İşte beğendikleriniz, hoşunuza gidenlere beğen basıyorsunuz, değil mi? Başka bir şey yok. Oradaki beğene bastığınız postları alıp inceliyorlar, analiz ediyorlar. Öyle bir algoritma geliştirmişler ki derinizin rengini tespit edebiliyorlar. Yani siyah mı, beyaz mı? Veyahut oradaki algoritmalarda diyorlar ki işte 70 beğeni ve üzeri alırsam seni arkadaşlarından daha iyi tanırım diyor. İşte bana 100 beğeni ve fazlasını verirsen seni diyor karından daha iyi tanırım. Öyle bir teknoloji dünyasının içerisindeyiz. Gerçekten de müthiş algoritmalar yazılıyor. Müthiş bir veri üretiyoruz. O veriyi kullanıyorlar. O veriyi kullanarak da belirli tahminlerde bulunuyorlar. Mesela bir sonraki alışverişinizi de tahmin edebiliyorlar. Belki %90 ihtimalle tahmin edebiliyor. Ama %60 ihtimalle tahmin edip size en yakın dağıtım noktasına siz daha siparişi vermeden gönderip siz siparişi verdiğinizde 2 saat içerisinde teslim edebilme garantisi vermeye başladılar. Dünya bu tarafa doğru gidiyor. İlla bizim mikrofonu dinlemelerine de gerek yok. Belki 6 ay sonra evleneceğinizi veya evlenmeyi düşünüyorsunuz. 6 ay sonra evleneceksiniz. Bunu da tahmin edebiliyorlar. Belli bir nokta sonra bir şeye ihtiyacınız olacak. Bir ihtiyacı hissedeceksiniz ama şu an bu ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Bunu dahi tahmin edebilecek bir konuma geldiler. Ve dijital dünyada ürettiğimiz bu veri sayesinde istedikleri gibi de bizi yönlendirebiliyorlar. Bunun da birçok örneklerini gördük. 10 sene sonra bu hackleme işi hangi noktaya varır? 10 yıl sonra dediğiniz şeyde aklıma şu geliyor: makinelerin iletişimi. Robotlar geliyor. Yani buzdolabınızla konuşacaksınız. Makinalarla iletişim kuracaksınız. Onlarla konuşacaksınız. Makinalar da artık biz insanların olduğu gibi veri üretmeye, devasa veriler üretmeye başlayacaklar. O zamanki dünyada siber güvenlikte tabii ki bambaşka bir ana alana doğru kayacaktır. Ben de o tarafta o sistemleri nasıl korurum? O sistemlerin güvenliğini nasıl sağlarım? O sistemlerde cirit atan bir adamı nasıl tespit edebilirimin üzerinde daha farklı aygıtlarla, daha farklı cihazlarla uğraşmayı isterdim, öyle söyleyeyim size. Tabii Allah ömür verirse. Hacklenirsek başımıza en fazla ne gelebilir? Bu çok önemli bir soru. Çoğu insanın bu soruyu es geçtiğini veyahut çok da umursamadığını görüyorum ama çok farklı noktalara gelinebilir. Mesela Facebook hesabınızı düşünün. Facebook ne olacak yani? Hacklensek ne olabilir? Kapatırım en fazla, gider 5 dakika sonra başka bir hesap açarım, değil mi? Ya da Instagram veya işte dönüyorum Twitter, yine aynı şekilde. 5 dakikada bir hesap açabiliyorum. Arkadaş hacklense ne olur, hacklenmese ne olur? Aslında hacklendiği zaman çok farklı şeylerle karşılaşabiliyoruz. Bunun bir örneğini anlatayım sizlere. 17 yaşında bir kız Facebook hesabı hackleniyor. Facebook hesabınızda kimler var? Şöyle bir düşünün. İşte anne, baba, dayı, amca gibi biraz daha yakın bir ilişki, değil mi? Twitter hesabınızı düşünün. Orada işte siyaseti seviyorsanız siyasileri takip edersiniz. Sanatçıları seviyorsanız, müzikle ilgileniyorsanız sanatçıları takip edersiniz. İşte kitaplarla aranızda ise genelde yazarları takip edersiniz, değil mi? Facebook'ta biraz daha böyle samimiyet vardır orada. Anne, baba, dayı, amca. Facebook hesabı eklendiği zaman ilk olarak gidiyorlar annesini şöyle mesaj yazıyorlar. Diyorlar ki, kız çocuğu düşün, 17 yaşında. Anne, cüzdanımı kaybettim. Başımdan kötü bir olay geçti. Cep telefonumu düşürdüm. Bulamıyorum. Yürüyerek bir benzin istasyonuna geldim. Bu benzin istasyonunda yaşlı bir amca var, sağ olsun bana yardım edecek. Eve dönmek istiyorum ancak ne param var ne de telefonum yanımda. Bu amca bana 100 lira vereceğini söyledi. Rica etsem bana kredi kartı numaranı yazar mısın anne bu amcaya? Bu amca kredi kartından bir 100 lira çekip bana verecek. Ben de taksiye atıp eve geleceğim. Şimdi bu senaryoyu 50 yaş ve üzeri bir anne babaya anlattığınızı düşünün. Ne düşünür? Ne telefonla arıyor ne başka bir şey yapıyor. Çünkü telefonu kaybettim diyor zaten. Direkt olarak kredi kartı numarasını yazıp enter'a basıyor. Sonra kredi kartını çatır çatır boşaltıyorlar. Bu gibi birçok örnek var. Yaşandı, hala yaşanmaya devam ediyor. Mesela son birkaç yıldır popüler olan yöntemlerden bir tanesi de şu. Bir hesabınıza ekliyorlar, Instagram hesabınıza eklediler. Şöyle bir yokluyor, kimlerle mesajlaşmış, en çok direkt mesaj attığı insanlara hemen gelip yazıyorlar. Diyorlar ki, bakıyor zaten orada, okuyor. İşte abimi demiş, dayımı demiş, amcamı demiş, hocam mı demiş, arkadaşım mı demiş. O hitaplara falan da bakıyor. Mesela hocam diye size hitap ettiğimi düşünün. Hocam, Garanti Bankası'nda hesabınız varsa 1000 TL'lik bana hediye çeki gönderdiler, hediye kuponu. Size de hemen gönderebilirim. Sadece şu numaraya SMS atman yeterli.
1000 TL asparata değil arkadaş, atlamayacak insan da yok. Hele bir de samimi olduğunuz birinin bunu yazdığını düşünün. Tabii diyor, ne yapacağım? İşte SMS gönder, gel 32 bilmem kaça SMS gönder, karşında gelen kodu bana ver. Bu gibi birçok senaryo var. Hacklendiğiniz zaman emin olun, hani dedik ya, hacker dediğiniz adam normal bakış açısıyla bakan adam değildir. O farklılıkları, tuhaflılıkları keşfedebilen yetenekte ve bir şeyleri ortaya çıkartabilecek, zaafları ortaya çıkartabilecek yetenekteki insanlar. İşte onların bakış açısıyla baktığınız zaman çok şey yapabiliyorsunuz. Bunlar yine basit birkaç örnek. Bunun yanı sıra kurumları, bu hesaplar üzerinden bilgi alıp kurumları hackleyenler, WhatsApp üzerinden arkadaşının parolasını isteyenler veyahut benzeri birçok durumu da gördük. Görmeye de devam edeceğiz çok rahatlıkla. Bir de şöyle düşünün, birkaç yıl sonra bu 3 boyutlu sanal aleme falan kayıyor olacağız değil mi? İşte gözlük artık merceğe dönecek. Kafalardaki o kasklar küçücük kulak ve gözü kaplayan cihazlara dönecek ve 3 boyutlu bir sanal alemin içerisine bir anda gireceksiniz. İşte bu alemde de bu insanlar olacak ve çok daha farklı şekillerde karşımıza çıkacaklar. Hackerlıkta iyi para var mı? Var. Yok diyen yalan söylüyordur, öyle söyleyeyim. Atak tarafında da var, defans tarafında var. Defans tarafında daha çok para var. Onu çok net söyleyeyim. Zaten bu kadar para olmasa bunun siyah şapkalısı sistemlere dalıp işte sistemlere eklemek istemez. Çünkü bu sadece artık ego tatmini veyahut işte benzeri süreçlerle ilerlemiyor. İşin arkasında gerçekten de çok büyük paralar dönüyor. Şöyle bir örnek vereyim. Adam 400 tane kuruma saldırmış. Her birinden $1000 para almış. Şimdi 400 çarpı $1000 dediği zaman devasa bir rakam ortaya çıkıyor ve bunu 6 ay içerisinde yapmış. Bu gibi gruplar var veya bu gibi dünya var. Dönüyoruz öbür tarafta. Savunma tarafında da gerçekten de çok büyük yatırımlar yapıldığını görüyoruz. Yani bütün dünyada dehşet bir yatırım yapıldığını, gerçekten de bu bilincin artık oturduğunu görüyoruz. Niye? Çünkü her şeyimiz dijital. Bankacılık sektörü de dijitalde, devletler de dijitalde, belediyeler de dijitalde, bireysel olarak bizler de dijitaldeyiz. Şimdi giriyorsunuz, adamın Twitter hesabı var, 500.000 takipçili. Deli dehşet bir onun için değeri var. Müthiş bir geçmişi var. Bakıyoruz, adam 2010'dan beri buraya içerik üretmiş. Burada devasa bir arşiv haline getirilmiş. Veya bir bakıyoruz, videolar çekmiş. Bunu gitmiş işte bir e-ticaret sitesinde o videoları bir eğitim olarak satmaya başlamış. Bütün hayatını burada geçiriyor. Şimdi bu dünyada da bu tarz adamlar olabildiği gibi defans tarafında da insanlara ihtiyaç var. Ki en önemli şeylerden bir tanesi de insan kaynağı eksikliği var. Sadece bizde değil, bütün dünyada. Ki alttan gelen müthiş bir nesil var. Bu nesil ne meslek yapsam veya kariyerimi ne olarak devam ettirsem gibi sorular sorarken karşılarına da genelde yazılım dünyası çeker. Ben de onlara diyorum ki siber güvenlik sektörüne adım atın. Bu sektörde hem ihtiyaç çok hem de normal bir mühendis 3x maaş alıyorsa siz 5x maaşla işe başlıyorsunuz. Normal bir mühendisten bir yere iş başvurusu yaptığı zaman 2 yıl 3 yıl deneyim bekliyorlarsa bu sektörde 1 yıllık bir deneyimle bile bir yerlere gelebiliyorsunuz. Her iki kendinizi geliştirdiyseniz, yani bir şekilde ispatlayabiliyorsanız yeteneklerinizi, ki bu sektörde ispatlamak da artık kolay bir hale geldi. O zaman aranan adam oluyorsunuz. Gerçekten de işin sonunda ne diploma kalıyor ne de başka bir şey aranıyor. Sizin yeteneklerinizi öngörüp o yeteneklere yatırım yapabiliyorlar. Hacker'ı yakaladığın zaman canlı canlı konuştun mu? Yok. O biraz daha hikayedir, öyle söyleyeyim size. Yani adamı yakalamaktan kasıt şudur aslında. Adamın yaptığı işlemi durdurmak veya adamın sisteme girmesini engellemek. Adamı birebir yakalayıp filmlerdeki gibi chat ortamından selam, ne haber, seni yakaladım gibi bir dünya yok. Hiç kimse de zaten bunu istemez. Saldıran adam da zaten bunu istemez. Amacı eğlenmektir, geyik yapmaktır. Evet, bunu yapar. Önünüze bir mesaj penceresi açar. Selamlar, ben geldim, seni ekledim der. Ama normal dünyada hacker dediğin adam kendini gizlemeye çalışır. İşlemleri arka planda çevirmeye çalışır. Hele ki profesyonelleri yakalamak çok daha zordur. Zaten biri gelip sizin bilgisayarınızdan bir mesaj atıp merhaba ben seni hackledim yazıyorsa yakalanabilecek en büyük adamlardan bir tanesidir diyebilirim. Mesele orada ipucu bırakmamaktır. Şimdi bir sürü anı hikaye var da paylaşabilmek önemli. Nasıl yani? Yani bir kurumlara hizmet veriyoruz. Ben onu anlatırsam o kurumdakiler isim vermeden anlatmak da biraz sıkıntı bazı noktalarda. Anlaşılır mı yani? Anlaşılır çünkü çok sıradan bir şey değil. Enteresan case'ler. Yani
Hemen adam dönüp şey diyor ya bize anlatıyorsun falan der. Mesela hesabımı hacklemenin dışında arkadaşımın hesabını hacklemişler ve bana ulaşmaya çalışıyor. Bir saldırganla muhabbetim var. Benden bir şeyler koparmaya çalışıyor. İşte kredi kartı numarası olabilir, banka hesap bilgileri olabilir falan. Bu tarz gelenlerden birkaç tanesiyle yaşadığım diyaloğun birini anlatayım. Adam direkt geldi. İşte dedi ki şu bankada çok güzel bir hediye çeki promosyonu var. Sen de yararlanmak ister misin falan yazınca ben anladım arkadaş eklenmiş. Hesabını kullanan da bir hacker. Ve benden de para koparmak için benim kredi kartı numaramı veya işte banka hesap bilgilerimi vesaire isteyecek veya bir yerlere mesaj attırmamı isteyecek. Ben hemen şey yazdım. Dedim ki ya kardeş sağ olasın dedim. Bizim dolandırıcımız var. O bizi çok dolandırdı. Ekstradan yeni bir dolandırıcıya ihtiyacımız yok dedim. Böyle deyince çat cevap verdi. Ya kardeş dedi sen bu işleri biliyorsun galiba dedi. Dedim hani biraz yaşadığımız için tahmin edebiliyoruz ne olduğunuzu falan. O sırada muhabbet açıldı. Adam bildiğim muhabbete ihtiyacı varmış galiba. Muhabbet etmek istedi. Döndü. Sizin sektörde zor falan demeye başladı. Ben de öyle deyince hani bizim sektör aslında kolay. Biz legal tarafta yaşıyoruz. Asıl sizin sektör zor. Sen hem illegal iş yapıyorsun hem yakalanmaman lazım hem polis peşinde. Ya kardeş dedim bu kadar biliyorsan bu kadar iyi teknik bilgin varsa sen bunu neden legal dünyada kullanmıyorsun sorusunu sordum kendisine. Çünkü merak ettim yani. Çünkü gerçekten de bir şeyleri başarabilmiş ki o hesabı hackleyip karşıma gelmiş. O hacklediği hesap da normal bir adamın hesabı değil bu arada. Ekstrem bir durum. Tabii ben öyle deyince ya işte biz canımız sıkılınca böyle şeyler de yapıyoruz. Biraz da paraya ihtiyacımız var. Geldik işte bir şeyler vuralım falan ama sen çıktın karşımıza ne yapacağız falan demeye başladı. Hani evet bu riski alıyorlar. Yani yakalanma riski var, hapse girme riski var değil mi? Hayatının bitme riski var ya. Düşünsenize adınız hırsız diye damgalanacak. Bir de böyle bir risk var. Hele ki normalde farklı bir iş yapıp işte geceleri gelip bu işlerle takılan birisi ise ortaya çıkacak. En kötü haberlerde falan görüleceksin. Bunun gibi birçok şeyi görebiliyoruz. Mesela müdahale ettiğimiz case'lerden bir tanesinde adamların sistemlerini ele geçirmişler. Bütün verilerini kriptolamışlar. Koskoca kurum. Kurum artık durmuş, işlemiyor. Öyle söyleyeyim size. Hiçbir şey yapamıyorlar. Backup'larına kadar adamları ele geçirmişler. Ama bunun da geçmişini araştırdık. İşte ne zaman, nasıl olduğuna baktık. Tam 8 ay önce sisteme girmişler. 8 aydır hiçbir hareket yapmıyorlar. Şunu soracaksınız. Ya adam 8 ay önce girdiyse niye hiçbir hareket yapmadı? Aslında hareket yapsaydı amatörlük olacaktı ortada. Adamlar çok profesyonel. Ne zaman backup alıyorsun? Backup'ı nereye kaydediyorsun? Şimdi backup alıyoruz ya. Hemen lazım bir şey olur patlarsak işte en kötü disk yandı değil mi? Backup'tan geri dönmek istersin. Backup'ı alma amaçlarından biri budur. Bir diğeri de nedir? İşte hacklenme gibi vakalardır. Şimdi adam bakıyor. Ben bu adamı kriptolarsam backup'tan geri dönecek. En fazla 2 günü alır. Hadi koskoca kurum 3 günü alsın 4 günü alsın değil mi? İşte 4. gün bütün sistemini geriye getirir. Adamın amacı şu. Bütün verisini kriptolayayım. Bütün disklerine, yedek disklerine kadar, backup'larına kadar her şeyi ele geçirip kriptolayayım ki geriye dönme olasılığı kalmasın. Ne olacak? O zaman hacker'a döneceksin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ya kardeş biz geldik bize eklemişsin. He ya falan. İşte kaç para istiyorsun? İşte 1 milyon dolar istiyorum. Cevabının sonunda da 1 milyon dolar gibi parayı göndermezsen verilere ulaşamama ortaya çıkıyor. Gerçekten çok büyük paralar dönüyor. Hatta 1 milyon doları geçtim yani 3-5 milyon dolar isteyen hatta 10 milyon dolar istenen yerler var. Dünyada da birçok örneği var. Haberlerde de görüyoruz. Siber güvenlik uzmanlarının paylaştığı bilgilerde de görebiliyoruz. 10 milyon, 15 milyon dolar istenen kurumlar var. Ama kuruma bir girmiş, kurumda var işte 30 bin sunucu. 30 bin sunucunun tamamını kriptolamış. Kurumun 5 yedekleme sistemi var. 5 farklı yedekleme sistemi var. İşte fiziksel diski alma, sanal diski alma, cloud'a alma. Bunun yanı sıra işte haftalık olarak özel bir diski alma falan. Adam bunlara kadar kriptolamış. Yani yapabileceğiniz hiçbir şey kalmıyor ki geriye. Bütün sistemde dijitalli. Kağıtla hiçbir iş yapmıyorsunuz. 10 yıl önce kalemle yazma işini ortadan kaldırmışsınız. Şimdiki bakkallara dönün. Yani marketlere dönün. Deyin ki çıkart şu hesabını bir defterini bir göster bana deseniz adam sizinle dalga geçer. Ne defteri kardeşim? Defter mi kaldı? Her şey bilgisayarda. Burada da aynı şey geçerli. Her şey bilgisayarda olduğu için geriye dönüşünüz de yok. Hele ki bir e-ticaret sitesi olduğunuzu düşünün. Böyle bir durumda yapabileceğiniz hiçbir şey kalmıyor. Orada da öyle bir vaka var. Vakada da artık hacker geriye doğru yaptığımız incelemelerde çünkü bir şekilde o geriye doğru incelemeleri alabileceğimiz sistemler var. Onlar ayakta kalmış. Allah'tan onlara dokunmamışlar öyle söyleyelim. Geriye doğru incelediğimiz zaman hacker'ın tam 7 ay önce hacker grubunun veya öyle söyleyelim 7 ay önce sisteme girdiğini görüyoruz. 7 ay boyunca para ne zaman geliyor, nereye gidiyor? Yedekler nereden alınıyor, nereye gidiyor? Kurum çalışanları kimdir?
Administratör yetkisine sahip olan kişiler kimlerdir? Bu yetkileri ne zamanlar kullanıyorlar? Hangi aralıklarda kullanıyorlar? Kurumun kullanmış olduğu güvenlik uygulamaları nelerdir? Mesela çok güzel bir güvenlik uygulaması kullanıyorlar. O güvenlik uygulamasını gerçekten de bilip ben bu uygulamayı kurabilir, konfigüre edebilir, polisilerini ayarlayabilirim diyecek adamın en aşağı bugün ben size söyleyeyim 50 bin lira 60 bin lira maaşı var. Garanti. Bir kurumda işe girse öyle bir kurumda. Öyle bir uygulamayı alt üst etmiş adam. İnciğine cinciğine kadar öğrenmiş ve ezbere bilen bir adam ki yaptığı hareketlerden onu görüyoruz. Mesela veri kaçırmayı engellemek için DLP dediğimiz sistemler vardır. Bu sisteme giriyor. Bu sistemden kendine 30 günlük bypass key'i oluşturuyor. Ve bunu da kriptolama yapmadan önce 15 gün önce yapıyor. Bunu yaptığı zaman güvenlik uzmanlarının önüne veya IT uzmanlarının önüne bir alert düşmesi lazım. Bu alertte de işte böyle bir key oluşturuldu gibi bir uyarı olması lazım. Adam o kadar güzel ayarlamış ki onların önüne alert düşmüyor. Kendine alert düşüyor. O halde ayarlamış ve bunun farkında değiller. Farkında olmadan aylar geçiriyor ve tamam bütün sistemi öğrendim. Nerelere backup alınacağını da öğrendim deyip bir gecede bütün sistemi kriptoluyorlar. Gerçekten de mükemmel bir çalışma. Yani baktığınız zaman hem çok zekiler, hem çok akıllılar, hem müthiş çalışmışlar ve aylarca hiçbir şey yapmadan, yani yapmadan derken bir şeyler yapmışlar arka planda ama bunu sezdirmeden kalabilmişler. Bu gerçekten de büyük bir başarıdır. Bence bir başarıdır yani öyle söyleyeyim. Ama bunun yanı sıra döndüğümüz zaman içeriye girip anda kriptolayıp ne koparabiliyorsam da yapmaya çalışanlar var. Ama benim için enteresan case'lerden bir tanesi de odur, öyle söyleyeyim. Case'de de mesela adamların kullanmış olduğu teknikleri gördük, işte taktikleri gördük. Bunun yanı sıra uzmanlık alanlarını keşfettik. Yani adamın Linux tarafında müthiş bir uzman olması lazım bu yaptığı hareketleri yapabilmek için. Şimdi bakıyorum öyle bir uzman legal dünyada çalışsa gerçekten de güzel maaşlar alabilir. 7200 tane cihazdan temizlendi, öyle söyleyeyim sana. Türkiye genelindeki firmalardan bir tanesi. Yüzlerce şubesi var, öyle söyleyeyim size. Her ilde en aşağı bir 10-15 tane yeri vardır. Bir noktadan sonra artık yetmiyor. Ya birini konumlandırmak zorunda kalıyorsun ya yatırım yapmak zorunda kalıyorsun. Zaten kurumların da en büyük sıkıntısı bu. Büyüyorlar. Onları büyüten şeylerden bir tanesi de dijital. Eskiden o firmayı kurup dijital olmadan önce ne kadar büyüyebilirdi sorusunun cevabı 1x 2x ama internet sayesinde 5x 10x 20x büyüyebiliyor. Dijital pazarlamayı kullanıyor mesela ama iş güvenliğe geldiği zaman ya bilgisayar çok pahalı. Firewall çok pahalı. Hadi onu aldık, kim yönetecek? Sorularının cevabı bir hacker sisteme girinceye kadar. Yani onlardaki en büyük nokta bu. Artık eskiden içeriye girdiği zaman ya ana sayfanı değiştirirdi, ya sevgilisine mesaj gönderirdi, ya arkadaşlarına selam gönderirdi, ya bir Türk bayrağı koyardı oraya, bir İstiklal Marşı falan çalardı, değil mi? Hani biraz Vatan Millet Sakarya ayağına gider. Vatan Millet Sakarya'yı da anlamıyorum. Madem Vatan Millet Sakarya diyorsun, niye bize ekliyorsun? Git başkasına ekle, değil mi? Mübarek bir de o var. Hani bunları yapıyorlardı. Şimdi artık bunları yapmıyor. Adam içeriye girdiğinin fark edilmemesi için ekstra çaba sarf ediyor. Yani ben içeriye girdiğim zaman bir iz bırakırım. İlk önce gidiyor o izleri siliyor. Mesela senin şifreni ele geçirmişim. Sen akşam saat 5'te işten çıkıyorsun, evine gidiyorsun. O şifreyle bir daha oturum açmıyorsun. Adam ne yapıyor? Akşam saat 5'ten sonra oturum açmıyor. Niye? Çünkü akşam saat 5.30'da, 6'da, 7'de, 8'de, 9'da oturum açsa onun izi kalacak. Adam diyecek ki ya ben 5'ten sonra eve gitmiştim. 9'da oturum açmadım ki. Onu açtırmaya başlayacak. Ama ne yapıyor? Sen sabah 7.30'da mı 8.30'da başladın işe. 5.30'a kadar çalıştın. 8.30-5.30 arası sisteme girecekse giriyor. Çünkü senin hareketlerinin yanında onun hareketleri kayboluyor. Bu gibi enteresan şeyler var. Hackerlar istediği zaman bizleri izleyebilir mi? Aslında evet. Hacker dediğin adam sistemlerdeki zaafları bulup o sisteme erişip kendi amaçları doğrultusunda o sistemi kullanabilen yetenekteki kişiler. Yeteneğine bağlı olarak bir insanı izleyebilir, takip edebilir, sistemlerine erişebilir. O sistemleri uzaktan kontrol ederek senin kameranı açabilir, mikrofonu açabilir, seni dinleyebilir veyahut sürekli olarak takip edebilir. Ya da telefonunu ele geçirir. Nerede olduğundan GPS lokasyonuna kadar birçok bilgiyi de elde edebilir diyebiliriz. Sosyal medya hesapları kolaylıkla ele geçirilebilir mi? Günümüz dünyasında biraz daha zorlaşsa da evet sosyal medya hesaplarını kolaylıkla ele geçirebiliyor. Ama bunun en büyük sebebi bizim zaaflarımız. Yani basit parola kullanmak, two faktör dediğimiz 2 adımlı güvenlik doğrulamalarını kullanmamak hackerların maalesef ki ekmeğine yağ sürüyor diyebiliriz. Bu adamlar bu sistemleri ele geçirmek için bazı güvenlik mekanizmalarını da atlatmaları gerekiyor. Ama biz kendi elimizde
şifremizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yapıp two factor dediğimiz cep telefonu veya uygulama doğrulamasını da aktif etmediğimiz zaman maalesef ki av olabiliyoruz. Bu durumda dünyanın en baba sisteminde milyarlarca dolarlık güvenlik yatırım almış bir sistemde bile olsan o hesabı bir şekilde ele geçirebiliyorlar. Ancak parola politikası doğruysa, güvenlik bilinci varsa, bilgi güvenliği farkındalığı oturmuş bir kişiysek, bazı yerlerde dijital okuryazarlık da diyebiliyorlar. Dijital okuryazarlığımız da iyi ise bu güvenlik önlemlerini bireysel olarak da kendimiz alıp hackerlara karşı daha güçlü durabiliyoruz. Ama kırılamaz diye bir sistem yoktur. Zaten siber güvenlik dünyasında güvenliği maksimum %99.9'a 9'a falan çekebilirsiniz. Daha ötesine çekemezsiniz. %100 olmadığı için de her zaman bir ihtimalde olsa ne kadar iyi de olsanız hacklenebiliyorsunuz ki FBI hackleniyor, NSA hackleniyor. Baktığınız zaman ülkeler hackleniyor, doğalgaz santralleri hackleniyor. Bu saydığım yerler milyarlarca dolarlık para harcıyorlar güvenliklerine. Oralar hackleniyorsa bizi de elbette kolaylıkla hackleyebilirler. Deep Web nedir? Deep Web'e herkes girebilir mi? Deep Web dediğimiz şey internetin karanlık dünyası olarak tanımlanır. Karanlık dünyadan da kasıt şudur. Bizim legal olarak takıldığımız bir dünya var. Bir de illegal olan bir dünya var. İllegal dünyanın döndüğü, toparlandığı veya dağıtıldığı noktalara biz Deep Web diyoruz. Bu network'e herkes girebilir mi? Evet, birkaç uygulama var. Uygulamayı kurup çalıştırdığınız zaman rahatlıkla Deep Web'e girebiliyorsunuz. Herhangi bir engel, herhangi bir problemle karşılaşmazsanız ki genelde ISP'ler bu tarz platformları yasaklarlar. Bunun da en büyük sebebi siber suçun orada olmasıdır. Deep Web dünyasında birçok internette gördüğünüz şeyi görebilirsiniz ama büyük bir kısmının da yalan olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçek olan bir şey var. Evet, siber suçlar orada. Orada planlanıyorlar. Orada hareket ediyorlar. Orada biraz daha rahatlar. O yüzden de o alanı kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyorlar. Niye rahatlar sorusunun cevabını da şu şekilde tanımlayabiliriz. Anonim olarak takılabilme özelliği getirildiği için. İnternetin ilk zamanlarından beri anonimlik tartışılan, sürekli olarak sorgulanan bir konudur. Günümüz dünyasına geldiğimiz zaman daha çok sorgulamaya başladık. Anonim kalabilmek için oluşturulan networklerin kendi amaçları doğrultusunda suç işlemek veya işlenen suçlardan elde ettikleri şeyleri paraya çevirmek adına kurulan platformların olduğu alana biz Deep Web diyebiliriz çok rahatlıkla veya Dark Web diyebiliriz. Bazı uygulamalar var, bazı tarayıcılar var. Tor adını verdiğimiz bir tarayıcı var mesela. Kurup çok rahatlıkla bağlanabilirsiniz. Bağlandıktan sonra nerelere ne kadar ilerlediğiniz önemli. Genelde ilk karşınıza çıkan şeyler sizi kandırmak, paranızı çalabilmek adına kurulu sahte platformlar olabilir ama çok zor bir şey de değil. Çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani şu an çekim yaptığımız makinenin kullanımını, özelliklerini çözebilen birisi de bilgisayarına bir program kurup o alanda bir şeyleri araştırabilir, bulabilir, tespit edebilir. Rahatlıkla bu işlemleri yapabilir. Duyduğun en ilginç hackerlık vakası nedir? Kevin Mitnick bu dünyanın ağababalarından bir tanesidir. Yani biz daha interneti duymamışken, ülkeye daha bilgisayar girmemişken adam hack yapıyordu, öyle söyleyeyim size. Sosyal mühendislik adını verdiğimiz bir tekniği kullanarak bir operatöre ekliyordu. O benim ilk günden beri şeyimdir, göz ağrımdır. Hani daha ötesi yoktur derim. Ama baktığınız zaman sistemler çok daha gelişti, çok daha farklı yöntemler ortaya çıktı. Bazı vakalara baktığımız zaman gerçekten de hayret ettiğimiz vakalar oluyor. Ama benim için o vaka çok kritiktir, öyle söyleyebilirim. Orada da ne yapıyor? Sosyal mühendislikte dediğimiz şey de insanların davranışlarındaki zaafları bulma işlemidir. Veya o zaafları kullanabilme işlemidir. Nasıl ki yazılımlarda, donanımlarda zafiyetler varsa insan davranışlarında da var. Örnek verelim. Size maksimum 70 TL, 80 TL aylık telefon faturası geliyordur değil mi? İşte ben size Türk Telekom'dan geliyormuş gibi veya Turkcell'den veya Vodafone'dan geliyormuş gibi 590 TL fatura gönderirsem ilk yapacağınız iş ne olur? Ya bu faturanın ayrıntısı nedir arkadaş? Kim konuştu bu kadar değil mi? Yapacağımız iş budur. İşte bu bir davranış. Bu davranıştaki zafiyet ne? Bu davranıştaki zafiyet de şu. Bir 70 lira fatura gelen adama 5.000 lira veya 590 TL fatura gönderirseniz adamın ilk yapacağı iş e-faturamı görüntüle, faturam içinde ne var deyip o mailin içerisindeki ayrıntılara bakmaya çalışmaktır. Siz de saldırgan olarak ona bir tane e-faturan budur deyip bir zararlı dosya koyarsanız bütün güvenlik önlemlerini atlatmış olursunuz. Çünkü sorgulama kabiliyetimiz ortadan kalkıyor. Heyecana kapılıyoruz. 2 kere düşünmüyoruz. Kaynağını kontrol etmiyoruz ve bir anda atlayabiliyoruz. Kevin Mitnick'in de kullandığı yöntem sosyal mühendislik tekniğiydi. Bu tekniği kullanarak karşı taraftaki insanı aldatıyor ve şifreleri ele geçirip kuruma sızıyordu.
Benim için internet tarihinin en eski ve en etkili saldırı türlerinden biri olmasına rağmen benim için de hani çok ince bir noktadır. Öyle sosyal mühendislik teknikleri görüyoruz ki insanları kandırmakta, insanları kandırarak sistemlere erişmekte halen daha hayretle baktığımız yerler var. Genelde de legal dünyada bunu Red Team adını verdiğimiz özel testlerde kullanırlar. Kurumlara girmek için bu tarz teknikleri de halen daha kullanmaya devam ediyorlar. Peki son 3 yıl veya 5 yıl içerisinde duyduğun ilginç bir hackerlık vakası var mı abi? Son 3-4 hatta 5 yıla bakarsam evet var. Gelişmiş hedef odaklı çalışan hacker grupları var. Yani amaçları belirli hedefleri ele geçirmek. Bu grupların bazıları devlet destekli, bazıları mafya veya benzeri desteklerde, bazıları ise arkasında sadece hackerların olduğu gruplardır. Bu grupların ataklarını inceliyoruz. Hangi teknikleri kullandıklarına bakıyoruz. O grupların hareketleri çok ilgimi çekiyor. Hiç girilemez diyeceğimiz kurumlara veya buraya girmek gerçekten de çok zor dediğimiz yerlere giriyorlar ve çok özel verileri sızdırabiliyorlar ki bunların arasında FBI de var. Bunların arasında CIA de var. Baktığınız zaman istihbarat örgütlerinin yanı sıra devletlerin çok özel kritik verilerine kadar da ulaşabiliyorlar. Ama son dönemde en çok dikkatimi çeken Wikileaks belgeleridir. Wikileaks belgelerinde ortaya çıkan arka kapılardır. Özellikle de bu arka kapıları kullanan hackerlar veya hacker grupları çok dikkatimi çekiyor. Mesela bir tanesi şunu yapıyor. Bir devletin koyduğu, mesela Amerika'nın koyduğu bir arka kapıyı tespit ediyor. O arka kapıdan sistemlere sızıyorlar. Gerçekten de çok enteresan. Bunu nereden öğrendin arkadaş falan diyoruz bir noktadan sonra. Adam artık dersinde o kadar iyi çalışmış ki veya o kadar farklı bir motivasyonla desteklenmiş ki arka kapı koyan bir üreticinin arka kapısını bulup bambaşka bir taraftaki bir sisteme sızmak için kullanan insanları da görebiliyoruz. Benim için gelişmiş böyle ataklar çok daha enteresan, çok daha heyecan verici olabiliyor. Baktığım zaman sektörün hepsi mühendislik mezunu mu siber güvenlik sektörünün? Hayır. Onun içerisinde muhasebe mezunu olan da var, işletme mezunu olan arkadaşlar da var. Hatta hiç alakasız mesela psikoloji bitirmiş arkadaşlar var ama sektörde çok iyi bir siber güvenlik uzmanı olarak da çalışabiliyorlar. Bu tarafa doğru gerçekten de çok ciddi bir alanda insanların yönelmesini görmeye başladık diyebilirim. Çift faktörlü koruma hacklenebilir mi? Evet, hacklendiğini gördük. Sonuçta onların da zafiyetleri var. Şimdi hackleme kavramını şu şekilde açabiliriz. Sistemlerin zaaflarını bulma işlemi değil mi? Şimdi donanımların da zaafları var, yazılımların da zaafları var. O da bir uygulama. Bu uygulamayı üreten kişilerin bilmeden veya bilerek veyahut bir arka kapı bırakarak bu tarz zaafların ortaya çıkmasıyla ortaya çıkan zaafları kullanan kişiler de bunları atlatabiliyorlar. Geçmişte de bunların örneklerini gördük ve sürekli olarak da bu sistemler zaten yenileniyor. Araç dünyasını düşünelim. İşte bir sürü araba üreticisi var. Ne yapıyorlar? Arabalarımız daha güvenli deyip piyasada ön plana çıkmaya çalışıyorlar. Sonra ne yapıyorlar? Onları belirli firmalara gönderip araçlarını test ettiriyorlar. Crash test dediğimiz testler var. İşte arabayı alıyor, 60 km hızla duvara çarpıyor. Ondan sonra sonuçları paylaşıyor. Diyor ki işte emniyet kemeri çalıştı, hava yastığı çalıştı. Ön taraftan şöyle bir darbe alındı ama arabanın içerisindeki insanı koruyan iskelet zarar görmedi. O iskelet içerideki insanı korudu şeklinde. Şimdi bu testleri niye yapıyorlar? Hem ürünün kıymetini ortaya koymak için hem pazarlama için aynı zamanda da ürünü geliştirmek için kullanırlar. Bir sonraki nesil arabayı daha güvenli yapıyorlar. İlk arabaların ilk icat edildiği zamanda bugünkü arasında dağlar kadar fark var. Sebebi de budur. Donanımların da zaafları var. Üreticiler bir donanım çıkartıyorlar piyasaya. Hatta çıkartmadan önce bazı beta testerlara bunları test ettiriyorlar. Bir problemi, bir hatası varsa ne yapıyor? Ona göre yamayıp ondan sonra çıkartıyor. İşletim sistemlerinde yine benzer şeyi görebiliyoruz. Mesela iOS ne yaptı? Önce bir alfa çıkartıyor. Sınırlı sayıda belirli kişilere sunuyor işletim sistemini. Sonra beta çıkartıp isteyen insanların katılmasını sağlıyor. Burada amaç nedir? Amaç hataları, problemleri, zaafları tespit edip öğrenebilmek. Sonra ne yapıyor? Tam sürüme geçiyor. Aslında hackerların yaptığı da yazılımların, donanımların bir nevi zaaflarını bulup kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaları diyebiliriz. Bu yüzden adı two factor de olabilir, adı XYZ sitesi de olabilir, adı işletim sistemi de olabilir. Her ne olursa olsun siber dünyada yani altyapısı elektronik olan sistemler üzerinde zaaf bulunabilir ve hacklenebilir diyebiliriz. Bu yüzden %100 güvenlik yoktur diyoruz. NASA, Apple gibi şirketlere nasıl sızıyorlar? Genelde hacklenme vakalarına baktığımız zaman büyük bir kısmının belki %70 gibi bir oranda sebebi kurum çalışanları.
Yani bizler, sen, ben, o gibi. Şimdi NASA burası değil mi? Varsayalım. Buranın yönetimi de var. Buranın alt seviyesi de var. Buranın orta seviye, buranın yöneticileri de var değil mi? İşte bu çalışanların zaaflarıyla aslında genelde bu tarz sistemlere giriyorlar. Şimdi NASA dediğiniz zaman milyar dolarlık bir sistemden bahsediyoruz. Hani olmayan firewall yoktur. IPS, IDS, şu bu değil mi? 50 bin tane güvenlik yatırımı yapmış oldukları gibi içeride de ekip barındırıyorlar. İşte sadece siber güvenlik alanında defans olanları barındırıyorlar ki gelen saldırıları tespit etsinler. Buna karşı da önlemler alsınlar diye. Ama orası da ekleniyor mu? Evet, ekleniyor. İşte sebebi de bizler farkında olmadan bir sahte e-postayı açabiliyoruz. Biraz dikkatimiz dağılmıştır. xyzbankası.com linki yerine ABC linki gönderilen bir linki tıklayabiliyoruz. Ya da bilinçsiz olarak internetten bir şeyler indirip bunları çalıştırabiliyoruz. Bu gibi problemlerin büyük bir kısmı biz çalışanlardan kaynaklandığı için her halükarda o tarz kurumlarda hacklenebiliyor ki RSA'nin hacklenme vakasını çok rahatlıkla bu konuda örnek olarak verebilirim. Sanıyorum 2007 yılındaydı. RSA dediğimiz yer dünyaya algoritma satan güvenlik firmalarından bir tanesi. Yani bankacılık sisteminden askeriyeye kadar bütün dünyada özel algoritmalar üreten adamlar. Bu adamlar da hacklendi. Nasıl hacklendiler? Çinli hackerlar söylenilene göre kurum çalışanlarından bir tanesine bir phishing adını verdiğimiz sahte bir e-posta gönderiyor. E-postanın ekinde de Excel dosyası var. Takviye planı konulu bir Excel dosyası. Çalışan Excel dosyasını açıyor. Açtığı zaman da içeride bir zero day zafiyeti var. Yani bilinmeyen işletim sisteminin veya işte güvenlik uygulamanın veya güvenlikçilerin bilmediği bir zafiyeti kullanan bir zararlı var. Bu zararlı çalışıyor ve RSA'ya bir kapı açılmış oluyor. Bunun gibi birçok örnek var ve hacklenen kurumlara baktığımız zaman büyük bir kısmının aslında son kullanıcı veya çalışan dediğimiz bizler sayesinde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bizlerin dikkatsizliği veya bilinçsizliği. Siber güvenlik uzmanı olarak çok istediğin ama yapamadığın bir şey oldu mu? Sağa sola saldırıp patlatmaktan falan mı bahsediyoruz? Şöyle söyleyeyim, siber güvenlik uzmanı demek aslında birçok alanda yetenek sahibi, teknik bilgi ve beceri sahibi kişi demektir. Aslında birçok alanda bu bilgiye sahipken de bir alanda da uzmanlık gerektirir. Bu alandaki uzmanlıkları geliştirmeniz ve sürekli olarak adapte olmanız lazım. Yani ben bir kere bir şeyi öğrendim. Atıyorum bir mühendislik. İşte 4 yıl kitabını okudum. 4 yıl sonra mezun oldum. Ben artık mühendisim. Sonsuza kadar da mühendisim gibi bir durumu da yok. Bir sene uzak kalsanız, mesela askere gidip gelseniz, geldiğiniz zaman Karacahili olarak bakabiliyorsunuz dünyaya. Böyle de bir tarafı var. Benim hep istediğim birçok alanda güzel bir bilgi sahibi olabilmek ama o tarafta kendini geliştirmek çok zor. Vakit ayırmak lazım. Defans tarafını çok seviyorum. Keşke dediğim tek şey bu sektöre daha önce girebilmiş olmaktır. Çünkü bambaşka bir noktada olabilirdim. Şu anda bizi hackleyebilir misin? Şimdi işi bir saldırmak olanlar var, ofansif tarafta olanlar var. Bir de defansif tarafta olanlar var. Defansif tarafta olanların bütün eğlencesi odur. Bence burası daha keyifli. Saldırmak, bozmak, parçalamak yerine saldırmaya çalışan adamı tespit etmek, sana zarar veren kodu yakalamak, senden bilgi çalmaya çalışan prosesleri tutup kafasını kırmak bence çok daha eğlenceli. Ben bu taraftayım. Ofansif biri evet hacklemek isteyebilir ama defansif bir adamın bakış açısı her zaman ben buradaki zafiyeti nasıl kapatırım ya da zaaflarımı nasıl öğrenebilirim olur. Baktığım zaman dünyaya atak tarafı çok popülerdir. Birçok insanın en sevdiği alandır. Hesaplara eklemek, bilgileri çalabilmek, işte sistemi devre dışı bırakabilmek. Bunu eğlence olarak yapan da var. Sadece ego tatmini olarak yapan insanlar da var. Canı sıkıldığı için de yapan insanlar var. Çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çoğunluktadır aynı zamanda da. Hacklenmeyecek sistem yoktur. Yeteri kadar zaman, imkan, motivasyon sağlanırsa, yani ben seni kafaya koyarsam, gerekli zamanım varsa günler hatta aylar, her halükarda hacklenmeyecek sistem yoktur diyebiliriz. Neden siber güvenlik uzmanı? Birkaç yıl sonraki gençliği düşünün. Şimdi düne kadarki gençlik bilgisayar bilse de olurdu, bilmese de olurdu. Bugünkü gençlik bilgisayar bilmiyorsa işe almıyorlar. ODTÜ'den de mezun olsanız hiçbir farkı yok. Yani bilgisayar bilmiyorsanız işe almıyorlar. Yarınki gençliği düşünün. Benim çocuk tabletle büyüyor. Öbürünün çocuğu dokunmatik ekranlarla hayatını yaşıyor. Bir sonraki nesle baktığınız zaman artık bambaşka bir dünyada olacaklar. Bu tarafa doğru müthiş bir baskı da var alttan gelen gençlerde. Bu baskıyı gören devletler dijitale kaydılar. Bütün sistemleri artık dijital üzerine idare etmeye başladılar. Elinde sonunda para da bu dünyada yerini almaya başlayınca birilerinin ilgisini çekmeye başlıyorsunuz. İşte o ilgisini çektiğiniz insanlara karşı da
bilginizi, verinizi, hesabınızı, yani artık maddi bir değer haline gelen o sanal varlıklarınızı korumak zorundasınız. Birçok firmaya bakın. Mesela Netflix gibi veyahut işte dönüyorum e-ticaret siteleri, hepsi burada N11'i. Bütün hayatları internet üzerinde. Bu platform devre dışı kaldığı andan itibaren firmanın hakkında herhangi bir şey göremiyorsunuz. Çünkü fiziki dükkanı olmayan sistemler var. Birçok kuruma bakın, yine aynı şekilde fiziki dükkanı olmayıp da internet dünyası üzerinden milyarlarca dolar para kazanıyorlar. Bu dünyada bu tarafa doğru kaydığı için gerçek suçlular da bu tarafa doğru kaymaya başladılar. Birilerinin de bu insanları yakalaması lazım. Bu tarafta bizi koruması, bu tarafta bize gereklilikleri anlatabilmesi, bu tarafta neler yapmamız gerektiğini öğreten belirli insanlar da olması lazım. İşte o insanların bir kısmı da siber güvenlik uzmanları. Yaptıkları iş, kurumun varlıklarını kötü niyetli kişilere karşı korumak, kollamak. Evet, siber güvenlik sektörü çok çok önemli diyebilirim. Bir sistemin güvenlik açığını nasıl buluyorsunuz? Bir kuruma gittiğiniz zaman kurumun içeride belirli varlıkları vardır ve bu varlıkların bazıları dışarıya açılmıştır. İşte bu varlıklar önce tespit edilir. İçeride ne var, ne yok. Tespit edilen bu varlıkları, zafiyetleri araştırılır. Özel araçlar ve tool'larla taramalar yapılır. Sonrasında tespit ettik, evet gerçekten de o cihaz var ya da o cihazın üzerinde XYZ servisi var. O zaman da o XYZ servisinin zafiyetlerini araştırmaya başlarlar. Bir noktadan sonra da zafiyet varsa eğer o zafiyeti kötüye kullanarak o servisten içeriye bir kapı açılmaya çalışılabilir veya içerideki dataya ulaşılmaya çalışabilir. Aslında yapılan işlem bir bilgi toplamadır. Sistem veya sistemler ya da kurum hacklenecek olan kişi ise de kişi hakkında önce bilgi toplamadır. Birinci aşama çok çok önemlidir. Ne kadar çok doğru bilgiye ulaşırsanız o kadar başarılı hackleme işlemi yapabilirsiniz. Sonra ikinci aşamaya geçir. İkinci aşamada toplanan bu bilgiler ışığında şöyle bir cihaz kullanıyor, böyle bir güvenlik önlemi var, böyle bir yazılım kullanıyorlar, böyle sistemlere sahipler. İkinci aşamaya geçip ikinci aşamada da uygulamaya geçirir. Bu bir kişi için de aynı şey geçerlidir. Bir sistem için de aynı şey geçerlidir. Bir kurum için de aynı şey geçerlidir. Ne kadar çok bilgi toplanırsa o kadar başarılı bir saldırı yapılabilir. Hayatında yaşadığın ilginç olaylar var mı Hamza abi? Hayatımda yaşadığım çok ilginç olay var. Hayatımı değiştiren veya etkileyen şeyler de var. Ve bunlardan bir tanesi de zaten bilgisayar dünyasıdır. Yani ben ortaokul sondayken bilgisayarla tanıştım. O da okulda bilgisayar diye bir şey varmış. Bunun da bir dersi verileceğiymişi öğrendiğimde, o zamanlar tabii sene 93'lerden falan bahsediyorum. O ilk gördüğüm ve ilk bana anlatılan dünya, belki oradaki hocanın yeteneğidir, bu da ayrı bir mesele. Benim hayatımı çok farklı bir noktaya çekti. Belki o gün orada olmasaydım, belki de farklı bir dünyaya, farklı bir mesleğe evrilebilirdim. Ama benim ilgimi çeken orada o hocanın bana bilgisayarı anlatması ve nerede yapılabileceğini anlatarak ufkumu değiştirmesi olmuştu. O günden sonra da o dünyaya girmiştim. O benim için bir dönüm noktasıdır. Bilgisayar dünyası için bir dönüm noktasıdır. Mesleğimde sorarsanız siber güvenlik tarafındaki yapılan işlerdir. Yani hackerlardır, öyle söyleyeyim. Onlarla ilk tanıştığım gün de bambaşka bir aleme daldım. Onlar da benim ufkumu çok değiştirdi. Bakış açımı çok değiştirdiler. Bilgisayarla tanıştık. Bilgisayarın ne olduğunu öğrendik. İşte sene oldu 95, 96. İşletim sistemlerine format atmayı falan öğrenmeye çalışıyorsunuz. Tam o dünyada birileri diyor ki size, ya bu sistemi uzaktan kontrol edebilecek kapasitede insanlar var. Gitmiş koskoca Telekom'u hacklemiş ve içerisindeki bütün verileri çalmış gibi hacker dünyasıyla tanıştığım zamanı hatırlıyorum. O da benim ufkumu değiştirip bambaşka bir dünyaya geçmemi sağlamıştı. Sonrasında ise tamamıyla artık mesleğimiz haline geldi. Dijital dünyanın gelişimi beni çok etkiliyor. Yani 15 yıl önce kullandığımız teknolojiyle, çok eski değil ya tarihi. Zaten bilgisayarın tarihine baktığınız zaman 30 sene, 40 sene, hadi olsun 50 sene, daha ötesi yok yani. Türkiye'ye gelişi 90'lı yıllar. ARPANET'in kurulumu belki askeri amaçlarla vesaireyle kurulumuna bir kenara koyarsak, üniversitelere gelmesi, üniversitelerin bu network'e dahil olması 1980'li yıllardan falan bahsediyoruz. Yani 70-80'li yıllardan falan bahsediyoruz. Çok uzun bir geçmişi de olmayan bir sektör ama müthiş bir hızla değişiyor. Aynı hızla da biz bu dünyaya adapte oluyoruz. Yaşamımızın bir parçası haline geliyor. Ve bir de bir bakıyorsunuz ki bu cihazlarla günün 10 saatini, 15 saatini, hatta bazı insanlarda 16-17 saatini geçirdiğini görüyoruz. Beni etkileyen, bana ilginç gelen noktalardan bir tanesi de buydu. Yarını çok merak ediyorum. Asıl beni o etkileyecek. Çünkü Web 3.0 dediğimiz bir alem geliyor.
ve o alemde bambaşka şeylerle karşılaşacağız. Bir noktadan sonra artık mesafenin de bir önemi kalmıyor. Ulaşılabilirliğin de bir önemi kalmıyor. Yabancı dil bilmenin de bir önemi kalmıyor. Çünkü her şeyi anlık olarak çevirebilecek bir hale de geldiler. Tam sistemi hackleyecekken veya bir sistemi kurtaracakken hayallenem sohbeti dinlediğin anlar oldu mu? Çok oldu, öyle söyleyeyim size. Tam sistemi ekleyecekken değil de tam sistemi koruyacakken, yani tam böyle saldırganı yakalamışım, adamın nereden geldiğini tespit etmişim, nasıl bir teknik kullandığını ortaya çıkartmışım. İşin tam böyle keyifli anı. Çat diye bir bakıyorum. Şimdi ben çalışırken çift monitörde çalışırım. Sağ tarafta işte o feedler akar, sosyal ağlar. İşte sol tarafta da kendim çalışırım. Çat diye bir Mehmet abinin videosu önümüze düştüğü zaman yapacak bir şey yok. Biz play'e basıp o tarafa dönüyoruz. Çok kritik bir durum olmadığı zaman da çok da umursamıyoruz. Aslında o tarafı bir kenara bırakabiliyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz bina biliyorsun ki Hamza abi kiralık bir bina. Şu an içinde bulunduğumuz kiralık bu binayı hackleyerek satın almak mümkün mü? Eğer bu binanın duvarlarını, çatısını, balkonunu dijital dünyaya aktarabilseydin, evet mümkündü. Nasıl mümkündü? Yarın öbür gün zaten mümkün olacak. Biz bu binaları internet üzerinden satın alacağız. Arsa satmaya başladılar, gördünüz. Sanal olarak bulunduğunuz lokasyona adam satıyor. Böyle platformlar ortaya çıkmaya başladı. Yarın öbür gün de bu bina gerçekten de sanal olarak bizim karşımıza gelecek. Ve biz sanal dünyada da bu binaya gelip ziyaret edeceğiz. Bu binaya gelip oturup ikili olarak görüşme yapacağız. Bu binaya gelip oturup beraber takılacağız, muhabbet edeceğiz, soru soracağız, cevabını alacağız değil mi? Sohbet dinleyeceğiz. Bunların hepsi zaten yarın öbür gün gerçek olacak. İşte o gerçek olduğu zaman o binayı hacklemek de mümkün olacak. Sonra adamın birisi gelecek, hackleyecek. Binayı 3 katlıdan 30 katlıya çevirecek. Ya da adam biri gelip hackleyecek. Bina yok ortada. Bir geleceğiz içeriye. Bina yok ortada. Bina gitmiş diyebileceğiz. Yani yarın ışıkları ekleyebilirler. Gördüm ben ışıkları, elektronik sisteme. Kameralar var. Onun yanı sıra baktığımız zaman artık arabalar dijitale kaydı. Adam evdeki kumandadan basıp açtığı gibi internet üzerinden de arabasını kontrol edebilir bir hale geldi. Benim mesela evde doğalgaz, çamaşır makinesi, televizyon tamamen internete bağlı. Yani ben evden uzaklaşırken kombim belirli bir mesafeden sonra kendini kapatıyor. Ben öyle bir komut girdim oraya. Ya da cep telefonumu çıkartıyorum. Eve gelmeden kombiyi çalıştırıyorum. Kombi otomatikman yanıyor. Şimdi ben onu oradan kontrol edebiliyorsam birileri de girip oradan istediğini yapabilir bir hale gelebilir. Ki gelmeye de başladı. Hayalhanemi ne zamandır takip ediyorsun? Hayatında ne gibi değişiklikler oldu? Çok baba soru oldu. Yani anlatmaya kalksak bir 10 yılı var. Öyle söyleyeyim sana. Evet, ilk zamanlarından beri takipteyim. Mersin'e gitmek bir kere kısmet oldu ama işte denk gelemedik. İstanbul açılınca da çok mutlu olduk. Koşa koşa geldik diyebilirim. Ama bir 10 seneye yakını vardır, öyle söyleyebilirim. Kendimi daha farklı bir dünyada buldum. Gerçekten de bazı noktalarda kendimi değiştirmeyi başarabildim. Ve bir noktadan sonra da giderek değişiyoruz. Çünkü yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Bakış açımız değişiyor, davranışlarımız değişiyor, hareketlerimiz değişiyor. İş dünyasında yaptığın hareketlere dahi kadar her şeyini etkileyebiliyor. Çünkü din dediğimiz şey zaten bütün hayatımızda olan bir şey. Bunun doğrusunu öğrenip hayatımıza uygulayabilmek de bizim için gerçekten de mutluluk verici. Bunu da sağlayan hayalhanem diyebilirim. Eyvallah Hamza abi. Teşekkür ederiz, eyvallah. Görüşmek üzere. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.